Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere kış hazırlıkları kapsamında ketçap tarifi vereceğim. Evet, ev yapımı doğal ketçap. Ketçap harika bir sos oluyor arkadaşlar. Ekmeğinizin üzerine sürebileceğiniz, tostlarda çocukların tostlarına üzerine sürebileceğiniz harika ev yapımı bir ketçap. Hazır aldığınız hazırlardan çok daha ucuza mal edebileceğiniz bir tarif. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır her aşamasını sizlere anlattığım ketçap tarifime hemen geçelim arkadaşlar. Evet, bugün ketçap hazırlıyoruz. Bunun için domatese ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi bahçemden topladım. Yuvarlak şöyle domatesler ama bunlar sırık domatesi değil, yerde olan etli domateslerden. Ketçabı özellikle etli domateslerden yapın arkadaşlar. Ne kadar vardır? Tahminen 2 kilo kadar domates vardır herhalde. 3 kilo da olabilir. Çünkü çekmedim. Kendi bahçemden olduğu için. Şöyle ilk aşamada ne yapacağız? Sap kısımlarını dörde böleceğiz ve sap kısımlarını, yeşil yerlerini bakın alıyorum. Kolay bir şekilde ketçap hazırlayacağız. Ben daha büyük kazanlarda hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yapıyorum. Çünkü yağmur yağdı ve benim odunlarım ıslandı. Birkaç gün kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra büyük kazanda yapacağım. Sizlere tarifini vermek için şöyle topladığım domateslerden göstermek istedim. Kendiniz ocak üzerinde tabii ki de yapabilirsiniz ya da ölçüleri çoğaltabilir. Benim gibi büyük kazanlarda da yapabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi domatesleri dörde bölerek doğradım. Fazla bir şey değil. 2 adet kırmızı kapya biber. Bu da renk vermesi için ketçabımıza bir büyük baş soğan, biraz da sarımsak, 1,5 baş sarımsak var. Dişledim, temizledim. Şimdi soğanları da yine aynı şekilde iri iri doğruyorum. Bakın kocaman kocaman, hiç sorun değil. Çünkü bunlar piştiğine ufalacaklar, yumuşayacaklar ve çıkaracağız zaten. Blender ile parçalayacağız. Biberleri de aynı şekilde tohumlarını çıkardım. Tohumsuz bir şekilde doğruyorum. Şöyle iri iri, biberler zaten renk vermesi için 2 adet yeterli olacaktır. Evet. İri iri doğradık. Biberi, domates, soğan ve sarımsak koyduğumuz malzemeler bunlar. Şimdi üzerine bir su bardağı su, fazla dökmeyeceğim. Çünkü çok sulu olmasın ki saatler sürmesin pişmesi. Bir bardak su yeterli olacaktır. Pişerken de domateslerin suyu çıkacaktır. Evet, ocakta şöyle pişiriyoruz. Arada bir karıştıralım. Üzerine kapağınız varsa büyük bir kapak kapatın ki pişmesi çabuk olsun. Domatesler yumuşadığı zaman soğanlar, biberler, ocağı kapatacağız. Tahminen 10 dakika kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika içinde yumuşayacaktır zaten. Pişeceklerdir. Dediğim gibi ben ocakta büyük kazanlarda yapacağım. Ama şimdilik bu kadar yeterli. Sizlere tarifini vermek için bu kadar yapıyorum. Bahçede odunlarım ıslandığı için yağmurda şu anda yapamıyorum. Yaş biraz kurumalarını bekleyeceğim. Kendim daha çok bol bol yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşadı. Bakın domatesler bu şekilde yumuşayana kadar. Hani saat tutmanıza bile gerek yok. Büyük bir kapak kapatın ki çabuk yumuşasın tencerede. Bu şekilde yumuşayacak iyice. Evet. Artık ocağı şöyle kapatalım. Ocağı kapattığımız zaman şöyle bir blender kararlı olan bir alet. Bunlar çok faydalı. Şöyle onları güzelce domatesleri bakın iyice parçalıyorum. Ufak ufak olana kadar tamamen böyle salça kıvamına gelene kadar parçalıyorum. İri parça kalmaması lazım ki bütün lezzeti girsin içine. Evet. Parçaladık. Gördüğünüz gibi şu anda hazır sayılır. Ama çekirdekleri, domateslerin çekirdekleri ve kabukları içinde kaldı. İsteyen çekirdekli olarak tüketirim derse hiç süzmenize gerek yok ama ben süzeceğim. Şimdi
Gördüğünüz gibi hazır kıvamında. Gördüğünüz çok fazla su koymadığımız için çok sulu şopur şopur olmadı. Etli domateslerden hazırlarsanız çok sulu olmaz. Şimdi şöyle bir kevgirim var. Bir tencere üzerine koydum ve kevgirin içine hazırlamış olduğum ketçap sosunu döküyorum. Şu anda sıcak. Hemen ocaktan aldık, parçaladık ve çekirdeklerini ve kabuklarını ayıracağız. Bu kevgirden çok kolay bir şekilde çekirdekleri ve kabukları ayrılacaktır. Şöyle tahta kaşığımızla karıştırarak altına geçmesini sağlıyoruz. Ketçap nedir? Ketçap içine çeşitli baharatlar katılarak hazırlanan bir sostur. Ekmeklerin üzerine sürerek tost yaptığınız zaman çocuklarınıza onların üzerine sürerek kullanabileceğiniz bir sos. Hazırları çok pahalı olduğu için kendiniz yaparsanız çok daha ucuza mal etmiş olacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi bakın çekirdekleri ve kabukları kevgirimizin içinde kaldı. Şu anda geçirdik. Şöyle bakın kaldıralım. Şöyle kevgirin alt kısmında olanları da şöyle ittirerek onları da döktürüyoruz ki hiçbir şekilde ziyan olmasın. Tamamen hepsini kullanalım. İşte tamamen çekirdek ve kabuklarından ayrılmış bir şekilde hazır olan ketçap sosumuz. Şimdi tekrar ben bunu büyük tencereme dökeceğim. Neden? Çünkü kaynarken böyle sıçrama yapacaktır. Ama büyük tencere olduğu zaman dışarı fazla sıçramayacaktır. Onun için büyük tencereye tekrar boşaltıyorum. Şimdi üzerine soslarını karıştırmaya geldi. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yeterli olacaktır. Çok fazla yok zaten. Yarım yemek kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı sirke. Az diyen birazcık daha koyabilir. Kaynarken tadına bakın. Eğer ölçüler az gelirse sizin damak tadınızda biraz daha ekleyin. Karabiber yine yarım yemek kaşığından az, hatta kimyon. Kimyon da döküyorum. Ve baharatlarımızı koyduk. İstediğiniz başka bir baharat varsa tabii ki de ilave edebilirsiniz. Bu tamamen arzuya bağlıdır. Benim için yeterli bu kadar. Şimdi yarım çay bardağı bakın su var. Suyun içine 2 çay kaşığı nişasta koyuyorum. Bu nişastayı da içine dökeceğim. Neden dökeceğim? Çünkü bağlamak için. Yani suyu ve domates birbirinden her zaman ayrılır. Ama şöyle birazcık nişastayla karıştırır dökerseniz bu suyu bağlayacaktır. Ve şöyle koyu akıcı bir kıvam elde etmiş olacağız. Şöyle karıştırdık. 2 çay kaşığı yeterli zaten. Suda açtık. Ve onu da döküyorum. Bu bağlamak için sadece. Başka hiçbir fonksiyonu yok. Karıştıralım. Mis gibi bakın ketçapın kokusu yayıldı. Baharatlar mis gibi. Kimyon kokusu, karabiber. Zaten pişerken domates, soğan, sarımsak koyduk. Çok lezzetli bir ketçap hazırlıyoruz. Evet, ocağı tekrar koyduk tenceremize. Kaynamaya başladığı zaman 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Zaten koyu kıvamı. Çok fazla su koymadık pişirirken. Domateslerimiz fazla sulu değil. Etli domateslerden yapın ki saatlerce kaynatmak için uğraşmayın. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Nişasta da zaten bağlayıcı özelliğini yaptı ve bağladı. Dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynaması yeterli. Tüm baharatlar birbirine geçsin. Lezzeti birbirine geçsin. Bu aşamada tadına, tuzuna bakın. Eğer tuzu az gelen olursaydı, tabii ki herkes tuz oranını aynı kullanacak diye bir kural yok. Birazcık daha tuz ilave edebilirsiniz. Ekşisi az gelirse damak tadınıza birazcık daha ekşi koyun, sirke koyun. Bu tamamen size bağlıdır. Evet, ketçapımız hazır oldu. Şimdi kavanozlara koyacağım. Niçin? Kışın tüketmek üzere
kullanmak için sıcak sıcak kavanozlara koyduğunuz zaman, kapağını kapattığınız zaman asla bozulmayacaktır. Açtığınız zaman da buzdolabında tutun. Buzdolabına bitene kadar tutabilirsiniz. Kullanın ve yani kalanını dolaba koyun. İşte bu şekilde ters kapatıyoruz. Bir kiloluk bir kavanozum çıktı. Bir de yarım kiloluk kavanozum çıktı. Toplamda 1,5 kiloluk ketçap elde etmiş olduk domateslerimizden. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok basit bu ketçabı hazırlamak. Şöyle tencerede kalanları hatta sıyırdım ki sizlere tabağa döktüm. Onu da görün. Elimde olan ketçap bu kadar çıktı arkadaşlar. Bakın kıvamını bu şekilde kıvamı aldığı zaman işte ketçabınız hazır olmuş olacak. Hazır aldıklarınızdan çok daha ucuza 1,5 kilo ketçap elde etmiş olacaksınız. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Şu anda domatesler bayağı bir ucuzladı. Yapın arkadaşlar. Değişiklik olsun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.